Siper yavaş gezerseniz yaklaşık 15 dakika sürüyor arkadaşlar. Düşman sahamızdan Ama toprak kazarak ilerlemek istiyor. kesinlikle 2 defa bomba attı siperlerimize, yenilmeli. yetiştiremedi. Mali olmak için ara sıra o tarafa el bombası attırın. Düşmana göz açtırın. Komutanım. Çok etkilendim. Çok duygulandım. Binlerce vatandaşımız, binlerce çocuğumuz, gencimiz burada şehit düşmüş. Söylenecek söz yok. Şimdi hastane bölümüne, Hilal Ahmer bölümüne geldik. Numaralı lağımı derhal patlat. Size bir de burayı gezdireceğim. Sahra çadırlarının bulunduğu alana geldim. Gördüğünüz gibi şehitlerimiz burada, üzerleri örtülü. Diğer taraftan da zaten çekeceğim yürüyüş yolu var. Burası da Sahra çadırı. İçeride yaralı askerlerimiz var. Çadırlar ve bunların muhafazası için nöbetçi askerlerimiz var burada. Alan çok güzel. Yani geldiğimden beri Çanakkale'ye ilk defa bu kadar etkilendim atmosferinden. Kesinlikle bence buraya uğrayın arkadaşlar. Biliyorum çok fazla söyledim bunu ama Çanakkale'yi hissetmek istiyorsanız buraya uğrayın. Belki ileride başka yerlerde de böyle şeyler vardır bilmiyorum ama en azından şu an için burası çok hoşuma gitti. Çok güzel. Mutlu olduğum bir olay işte gençler böyle gelmeli buraya. Bakın burada da nöbetçi askerimiz var. Yine bir okul gezisi. Çok şükür. Kaan'ılar. At arabaları. Karşıda da ana hastane var. Burada sedyeyle hasta taşıyan askerlerimizi görüyorsunuz. Burası da Sahra çadırı. Yine tura denk geldik. Yoğunlaştı buralar. Burada da şehitlerimizin kefenlendiği bölüm var. İmam başında dua ediyor. Burada da çamaşır bölümü var. Çamaşırhane var. Burası da çamaşırhaneymiş arkadaşlar. Sen gel yanıma. Gel yanıma. İçeriye girdik. İçeride böyle doktorlar sanırım ilaç hazırlıyorlar. Bu da yine aynı şekilde diş bölümü sanırım. Hastaların dişleri çekiliyor ve karşıda protez dişler yapılıyor. Aletler çok eski. Binanın üst katına çıktık. Burası insanı paramparça ediyor arkadaşlar. Çünkü burada kadınların ve çocukların, savaşta zarar görmüş kadınların ve çocukların kaldığı bölüm. Bakın burada da Osmanlıca o dönemin reçetesi, isimler, verilen tedaviler hep burada yazıyor. Bakar mısınız? Bu arada bunlar yaşandı arkadaşlar. Şu an maket olarak aktarılmak istense de bakın birebir reçete. Bahçeye bakan bir hemşire ve yine hastasını tekerlekli sandalyeyle
gezdiren bir hemşire ve eski tekerlekli sandalyeler. Erkek askerlerin tedavi gördüğü alan. Görüyorsunuz orada ayağı yukarıya asmışlar şişmesin diye. Aynı zamanda gazilerimiz. Bazılarının kolları, bazılarının bacakları yok. Bakın burada o dönemdeki reçetede neresinde ne olduğu yazıyor. Ayakkabılar. Ne büyük fedakarlıklar yapmışız. Bacağı amput edilmiş bir asker ve koluna sargı yapılan başka bir asker. Burası da ameliyathaneymiş. Arkadaki bastonları görüyor musunuz ve bacakta kullanılan amputasyon malzemelerini. ...1915'teki ameliyathane. Burası da çok güzel ve çok etkileyiciydi. Burası bu kadar arkadaşlar. Tekrardan bahçeye çıktım hastaneden. İçerisi böyle. Dışarısı bu şekilde. Bence dediğim gibi gelirseniz uğramayı ihmal etmeyin. Şimdi biz sıradaki durağımıza geçiyoruz. Kireçtepe'den çıktık. Şimdi Settülbahir'e doğru gidiyoruz. Settülbahir 6 kilometre gösteriyor. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Yollar çok güzel. Böyle köylerin içinden geçiyorsunuz. Bence buradaki insanlar çok şanslı çünkü havası çok güzel. Sadece aşırı rüzgarlı. İnşallah yazın falan da böyle değildir. Yoksa burada insanı bayağı bir yıpratır bu rüzgar. Benim başımı ağrıttı. Karşıda tabela var. Yön tabelası görüyor musunuz bilmiyorum. Ada full kahverengi tabela arkadaşlar. Yani tarihi alan. Bu bizim en sevdiğimiz tabela. Hemen sağda Mehmetçik Feneri var. Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı. Helles Anıtı. Ya kısacası burada bu arada Settülbahir Kalesi'ne geldik. Hemen şu solumuzda gösteriyor. Her yer tarihi alan. Gideceğiniz o kadar çok yer var ki insan hepsini görmek istiyor. Zamanınız da kısıtlıysa bence geldiğinizde bunlara da gidebilirsiniz. Şimdi şöyle arkamda göreceğiniz üzere Settülbahir Kalesi'ne geldik. Burada o kadar güzel bir cami var ki şöyle Settülbahir Köyü eski cami. Küçük bir minaresi var. Önünde de böyle tarihi bir ağaç var. Çok güzel bir şadırvanı ve böyle çok güzel bir meydanı var. Aşırı rüzgar var yalnız burada. O yüzden şöyle üzerimizi sıkı sıkı giyindik. Bakmayın Elif Ahsen'in üzerinde bir şey olmadığına 6-3-4 kat. Üşümesi bizim için de çok büyük risk. Şimdi hemen burayı turlayıp Şehitlik Anıtı'na gideceğiz. Sıradaki durağımız orası. Artık yavaş yavaş dönüşe geçiyoruz. Şu an en uç noktadayız. Buradan dönüşe geçeceğiz yavaş yavaş. Hemen şöyle kaleyi hızlı bir turlayalım. Hemen kale girişinde şu şekilde krokisini yapmışlar. Ve çok güzel restore etmişler. Şimdi içeriye gireceğim. Girilebiliyorsa. Kapı açık. Girilebiliyormuş. Güzel bir metal yürüyüş yolu var burada. Güzel bir metal yürüyüş yolu var. Umarım sesimi tam alırsınız çünkü cidden aşırı rüzgar var. Bir tanem gelebilirsiniz siz de. Karşısı deniz. Aşağıda tekneler var. Sanırım resmi bir kurum burası. Şurası da liman, hemen küçük bir koy yapmışlar. Balıkçı koyu. Kalenin diğer kapısı burada. Hemen karşıda Şehitlik Anıtı var. Birazdan oraya da gideceğiz.
Çok güzel bir ahşap işçiliği var burada. Metal, güzel bir yürüyüş yolu. Hani kalenin çok fazla kalıntısı kalmamış. Birçok yeri yıkılmış. Taş duvarlar da var. Onları da göstereceğim biraz. Ama bu ahşaplarla böyle biraz daha kalenin heybetini sanırım arttırmak istemişler ve rüzgardan dolayı da böyle delikli bir yapı bırakmışlar. Yani boy boy ahşaplar. İçeride kalenin eski kapı kalıntılarını görüyorsunuz. Artık 100 yıl olduğu için yapılması yaklaşık buranın yapılışından yaklaşık 100 yıl geçtiği için kapı metal olduğu için erimiş. Aynı şekilde kapının diğer büyük ve tek parçalı yapılarını da görüyorsunuz. Diğer tarafı şu şekilde, böyle kalenin. Biraz daha o taraflar restore edilmiş ve daha korunmuş alanlar. İçeride geçiş alanı varsa birazdan oraya da geçeriz ama karşıda girilmez yazıyor. Kapı kapalı. Hemen şurada çok güzel eski toplar gördüm. Çok güzel eski toplar gördüm. Oraya da size göstereyim. Zaten bir gezi rotası var burada. Vallahi kusura bakmayın ama böyle devam edeceğim videoya. Çünkü aşırı rüzgar var. Bir rota var. Rotayı izliyorsunuz. Böyle. Arkam deniz. Ya buranın bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Onu net söyleyeyim. Gördüğüm en güzel kalelerden bir tanesi, sebebini size şimdi göstereceğim. Hem korunmuş yolları, işte yapılar vesaire. Özellikle şu arka tarafı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Gayet güzel korunmuş bir alan. Bir de savaş ekipmanları çok güzel korunmuş. Şimdi zaten siz de burayı gezeceğiz. Bakın mesela toplar hala yerinde duruyor. Parçalanmış olsa bile hala yerinde duruyor. Alt tarafta da mevziler var şöyle. Diğer tarafta da var aynı şekilde ve bir sürü silah var. Şimdi sizle beraber hepsini gezeceğiz. Çok güzel gözüküyor içerisi. Kalenin içerisine böyle şu an yürüdüğüm alan gibi metal bir iskele yapılmış. Camlı bölme yapılmış. Ve kenarlara da böyle taş duvarlarla tekrardan kale yapısı verilmeye çalışılmış. Çok güzel dizayn edilmiş bence. Ben çok sevdim. Şimdi alt kata indiğim için biraz rüzgar gitti. Şapkamı çıkaracağım ve size şöyle içeriği göstereceğim. Vay. Buradaki asker zırhını görüyor musunuz? Ters ışıkta oldu. Şöyle göstereyim. Zırh full metal ve Asaf Erdemli. Nefer, bir zafer daha yazmak için. Çanakkale Muharebesi'nin envanter dışı hurda metallerinin birleştirilmesiyle Asaf Erdemli tarafından yapılmış bu eser. Çok güzel. Hurda metallerden silaha kadar hepsi hurdalardan birleştirilmiş. Yine burada da aynı şekilde Asaf Erdemli tarafından güzel bir asker kıyafeti yapılmış. Tamamı hurda. Burada mermilerden satranç. Burası güzel bir sanat galerisi arkadaşlar. Fransız mühimmat sandığını görüyorsunuz. Ne kadar eski değil mi? Kim bilir daha ne kadar dayanabilecek. Çok çürümüş. Burada yine küçük cep silahlarını, atış poligonundaki insana benzeyen sacı ve yine eski kılıçları, süngüleri görüyorsunuz. Eski top mermileri. Birazdan Seyit Onbaşı'nın anıtına da gideceğiz zaten. Size orada çok güzel bir hikaye anlatacağım. Burada da yine kışla koğuş sobasını görüyorsunuz. Bu gördüğünüz bir soba. Yine eski süngüler, küpler, pipolar. İnsanlar savaşta bile zevklerinden vazgeçmemiş. Şimdi diğer alanlara doğru devam edelim. İçeride küçük güzel bir kafe var şöyle. Destan Kafe diye. Bunu az önce Kireçtepe'de de görmüştük.
Buradan buraya özgü hediyelik eşyalar, Seyit Onbaşı maketleri vesaire alabilirsiniz. Aşağıya doğru şöyle güzel bir merdiven iniyor. Az önce yukarıdan gösterdiğim topların olduğu bölüm burası. Şöyle indim. Burada toplar var. Hatta ilk onların yanına çıkalım. Gördüğünüz gibi toplar hala korunuyor. Parçalanmış bile olsa buradalar. Şöyle kıyı boyu gideceğiz birazdan. Burada bonet, Geliyorlar. Hemen toplarınızın başına. güzel bir sinevizyon odası yapılmış. Bilgilendirme broşürleri var duvarda. Prova hattı üzerinde Burada da askerlerin boynundaki künyeler. Başta gelen 2 zırhlı İngiliz ve diğerleri Fransız. 4'ü de bordolarını istihdam. Güzel bir sesli anlatım var. Hemen etrafımız- Buraya gelip dinleyebilirsiniz. Buradan çıktım, devam ediyorum. Yine başka bir topun bulunduğu alan. Aynı şekilde korunmuş. Ve burası da başka bir sinevizyon alanı. Bu şekilde. Yine aşırı rüzgara çıktık. Top parçalarını görüyorsunuz. Top parçaları her yere doğru gidiyor arkadaşlar. Şöyle hafiften yeşil alana çıkacağım ve size burayı da göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Şu an arkam deniz. Şu şekilde bir yürüyüş yolu var. Ve burada şöyle keşke mesela bu yapılsa ve ayağa kaldırılsa. Bu kadar zor değildir diye düşünüyorum. Yani bir vinç getirip bunu kaldırmak buradan. Bakın altında rayı vesaire var. Neden atıl vaziyette? Bu beni çok üzüyor. Topu yanında. Mekanizmasının büyük çoğunluğu sağlam. Gördüğünüz gibi. Şu mekanizmayı ters çevirip şuraya bıraksak, topu da üzerine koysak, keza aynı şekilde karşıdaki. Ya daha güzel olmaz mı? Yani bu sadece benim fikrim ama bence çok güzel olur. Kale böyle denize açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu Çanakkale'nin fırtınası beni gerçekten hasta edecek sanırım. İnşallah hasta olmam ama çok feci bir fırtına var. Elif Ahsen'le annesini tekrar karavana gönderdim biraz gezdikten sonra. Çünkü ne kadar üstü kalın da olsa yüzünüze böyle şiddetli bir rüzgar hiç sağlıklı değil. Mesela burada da yine aynı şekilde top arabası ve yere düşmüş topu görüyorsunuz. Acaba nasıl yere düştü? Çok merak ettim. Bu kadar büyük bir ağırlık. Yine de güzel. Hemen kale karşıya doğru da devam ediyor. Oraya giriş yasak arkadaşlar. Bu yüzden oraya kadar gitmeyeceğim. Hemen karşıda gördüğünüz parmağımın üstünde fenerse Mehmetçik Feneri. Zaten diğer tarafta buradan gözüküyor. Orası da ilk şehitler anıtı. Burada her yer birbirine çok yakın. Haritada uzak gözüküyor olabilir ama burada her yer birbirine çok yakın. Gezerken çok fazla vaktinizi alacağını düşünmüyorum. Buraya akşam üzeri, yaz aylarında akşam üzeri gelip şu arkamda gördüğünüz çim alana oturup gün batımını da izleyebilirsiniz sevdiklerinizle. Kalenin büyük çoğunluğunun korunan bölümü de yakından bu şekilde gözüküyor. Normalde burası da gördüğünüz gibi duvarlarla kaplıymış. Sonradan da hatta biraz restore edilmiş ama aşırı da yükseltilmemiş. Büyük ihtimal yine buralarda da bir şeyler var. Yani varmış daha doğrusu ama şu an ne olduğu bilinmiyor, belli değil. Kale bu şekilde. Gelip turlayabilirsiniz geçerken. Burada Hamam Kulesi diye böyle bir bölüm var. Oh, içerisi mis gibi kokuyor. Çok güzel. Aşağıda inciler var.
Burada da burası hemen şu yeni yapının köşesinde az önceki hamam kulesi var. Onun yanından merdivenler var normalde ama çıkış kapalı. Onun karşısı burası da. Bir restorasyon projesinin hikayesi diyor. Alçak tavan eğilerek girdik. İçeride buranın restore edilme hikayesi paylaşılıyor. Şu şekilde. Önceki hali böyleymiş örneğin. Sonradan duvarları vesaire yapılmış. Bakın. Öncesi hali böyle. Burada bunlarla ilgili bilgiler verilmiş. Restorasyonun neden? En net somutu da şu şekilde bakın. Restorasyon öncesi bu şekildeymiş. Sonrası bu şekilde. Çok güzel olmuş. Yapanların eline sağlık. Seddül Bahir ismi denizin seddi, yani denizin engeli, engelleyicisi anlamına geliyor. 1659 yılında Turhan Sultan, yani 4. Mehmet'in annesi tarafından yapılmış. Burası Gelibolu'nun en uç noktası. Aynı kaleden karşı tarafta da var. Çanakkale tarafında. İki kaleyi karşılıklı yaptırmış ki burası bu arada bir kadın sultan tarafından yaptırılan nadir kalelerden bir tanesi. Venedik saldırılarından İstanbul'u korumak için yapılmış. Aynı zamanda Çanakkale Savaşı'nda da çok büyük rol oynamış burası. İlk ateş 3 Kasım 1914'te müttefik donanmasının açtığı ilk ateşle kale ağır hasar görmüş. Buradaki cephaneliğin patlaması sonucu ilk şehitlerimiz verilmiştir. Bu yüzden yan taraftaki ilk şehitlik anıtı bu yüzden buraya yapılmış. Kale ve çevresi Yahya Çavuş ve mangasının destansı direnişine tanıklık etmiştir. Buradaki topların bu kadar ağır hasar almasının sebebi bu destansı direniş arkadaşlar. Burada çok büyük bir savaş yapılmış. Çanakkale Savaşı'nda ilk şehitler burada verilmiş ve ilk ateş buraya açılmış. Karşıdaki kalenin ismi de Kumkale Kalesi. Seddül Bahir Kalesi ile Kumkale Kalesi karşılıklı iki kale ve bir engel görevi görüyor. Hemen karşımızda. Buraya geldiğinizde zaten orayı da göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar her videoda söylediğim gibi kolumu kopardın Elif Ahsen. Çok ağırlaşıyorsun. Her videoda söylediğim gibi kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenerek ve aşağıda yorumlar kısmında Çanakkale'yi nasıl bulduğunuzu yorumlar kısmında bize anlatarak bize destek olabilirsiniz. Videomuzu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Biz şimdi ilk şehitler anıtına geçiyoruz. Orası da hemen karşımızda. Şu arkada Mehmetçik fenerimiz var. Buradan gözüküyor. Yine aynı şekilde arkamızda ilk şehitler anıtı. Buralar birbirine çok yakın. Şimdi Çanakkale Şehitler Abidesi'ne geldik. Burası az önce gösterdiğim Seddülbahir Kalesi'ne çok yakın. Yaklaşık araçla 2 dakika falan sürüyor. Sakın gelip burayı kaçırmayın. Ülkemizin simge noktalarından bir tanesi burası. Dediğim gibi uzun süredir zaten gelmeyi istiyorduk. Nasip bugüneymiş. Şimdi size buradan güzel kareler aktaracağım. Şöyle girişler ücretsiz. Hemen girişte bizi şehitlerin mezarları karşılıyor. Bu şekilde. Üzerinde isimleri vesaire yazıyor. Ve Türk bayraklarıyla süslenmiş. Sanırım tüm şehitlere yer verilmek istenmiş ve üzerinde bir tane değil bir sürü şehit ismi yazıyor. Arka taraflarında aynı mı diye bakacağım. Arkasındaki isimler de farklı arkadaşlar. İki tarafı toplam yaklaşık bir 50'ye 60'a yakın asker ismi yazıyor her bir şehitlikte ve illeri de yazıyor. Kütahya, Kütahya, Kütahya diye örnek veriyorum. Şimdi size arkamda gördüğünüz şehitlik abidesi, şehitler abidesi ile ilgili bir bilgi vereceğim. Gördüğünüz gibi. Dörtlü ayak
yapısına sahip olması Türk milletinin sağlam temeller üzerine kurulduğunu simgeliyor. Tavanında ay yıldızlı motifin ve bayrağın olma şekli şehitlerin bizi gökyüzünden izlediğini simgeliyor. 41.70 metre yüksekliğinde toplam. Bu rakamlar tesadüf değil. Uzaktan bakıldığında abide Mehmetçik kelimesinin baş harfi olan M şeklini andırır. Burayla ilgili buraya gelip görenlerin birçoğunun bilmediği bir olayı daha anlatayım. Anıtın yapımına başlanıyor ancak bir süre sonra anıt durdurulmak zorunda kalıyor yetersiz bütçe sebebiyle. Bir sabah Millet Gazetesi'nde bir kampanya başlatılıyor. Anadolu'nun her köşesinden, işçisinden öğrencisine, esnafından memuruna kadar herkes para gönderiyor. Yani bu abide sadece devletin değil, bizzat halkın kendi parasıyla kuruş kuruş tamamı alın teri olan bir vefa borcu aslında. Çanakkale geçilemez sözünü dünyaya haykıran bu topraklar Boğaz'dan geçen her geminin görebileceği şekilde konumlandırılmıştır. Geçen gemiler bu görkemli anıtı selamlamadan geçmezler. Üsküp'ten Bakü'ye, Trabzon'dan Gazze'ye kadar çok geniş bir coğrafyanın evlatları burada yan yana yatmaktadır. Bu o dönemdeki kardeşlik bağının en somut kanıtıdır. Anıtın girişinde hemen arkamda gördüğünüz gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün Conk Bayırı'na giderken gördüğümüz tepedeki düşman askerlerini izlediği mevzideki an resmedilmiş, heykelleştirilmiş daha doğrusu. Bu arkamdaki şehitler abidesi yapılırken de olmadı biraz boyunu kısaltalım, maliyeti az çıksın. Halk şehitlerimizin onuru azaltılamaz. Bu yüzden ne planlandıysa o şekilde yapılacak demişler ve 7,5 metre genişliğindeki direkler toplam abide uzunluğunu 41.7 metreye kadar yükseltme kararı alınarak halktan toplanan paralarla abide bitiriliyor. Bu da halkın parasız bile olsa şehitlerine verdiği değerden kesinlikle taviz verilmeyeceğinin bir göstergesi olarak o döneme damga vurmuş. Bizim yaşımız yetmiyor tabii ama şu an yaşı büyük olan insanlar belki büyüklerinden dinleyerek bu olaya zaten vakıftır. Her yeri ayrı bir detay Çanakkale'nin. Şehitler Abidesi de ülkemizin önemli değerlerinden bir tanesi. Burayı da mutlaka ziyaret etmeyi ihmal etmeyelim. Zaten dediğim gibi hepsi birbirine yakın. Şimdi abideye doğru geçelim. Burası da Şehitler Abidesi Camii. Onu bile ince düşünmüşler. Gerçekten buraya gelen insanlar namazlarını eda edebiliyor. Burada Atatürk ve milli mücadele kahramanlarının kabartmalı böyle güzel bir tablosu yapılmış. Böyle tam şehitler anıtının karşısında. Maddi imkanlar olsa bile şehitlik abidesinin çok aşırı yüksek yapılamayacağı söyleniyor. Bunun bir sebebi şu an saçlarımdan da anlayacağınız üzere Çanakkale her zaman çok şiddetli rüzgarlar alıyormuş. Özellikle Gelibolu tarafı. Hemen karşımızda Çanakkale tarafı bu arada. Bu yüzden dolayı yükseklik çok alçak tutulduğunda karşıdan geçen gemiler, şöyle arkamdan gemi geçiyor görüyorsunuz. Buranın heybetini ve önemini anlayamaz diye düşünmüşler. Alçak tutulduğunda. Aynı şekilde yüksek tutulduğunda da burada bu şiddette bir rüzgara buradaki heykelin çok uzun süre dayanamayacağını düşünmüşler. Bu yüzden ortada bir rakam seçmişler ve aynı şekilde birikimlerinin de yani halk tarafından toplanan paranın da yeteceği değerde bir anıt yapmak için 41.7 metre ile burayı sabitlemişler. 41.7 metre altın oran olarak düşünülüyormuş o dönemde. Ona da vurgu yapılmış. Her detayında ayrı bir işçilik, ayrı bir anlam yüklü anıtın. Görüyorsunuz buradan tekne geçiyor. Gün batımında ya da günün herhangi bir vaktinde gelip burada bu boğaz manzarasını keyfini çıkartabilirsiniz. Hemen karşıda da Seddülbahir Kalesi, Seddülbahir Kalesi'nin hemen karşısında Kumkale Kalesi var. Burası Çanakkale'nin savunmasında
çok önemli rol oynamış. Özellikle buradan geçen teknelerin durdurulması açısından. Şimdi size önemli bir ayrıntı vereceğim. Bayrak direğinin önündeyim. Gördüğünüz gibi bayrak direği halatla bağlanmış. Rüzgar yönü bu taraf. Böyle esiyor rüzgar. Yukarıya doğru baktığınızda bayrak direği bile boş olmasına rağmen yamulmuş arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim size. Umarım kamerada gözüküyordur. Bayrak direği daha bayraksız haliyle bile rüzgardan yamulmuş. Yani rüzgar şiddetini buradan anlayabilirsiniz. Şöyle bayraklardan da anlayabilirsiniz. Bir şey dikkatimi çekti. Size onu aktaracağım. Bakın burası yağmur oluğu. Ama metal mazgal koymamışlar. Ciddi manada anıtın her noktasına özen gösterilmiş. Bunu buraya girdiğinizde dikkatli baktığınızda net anlıyorsunuz. Bakın burası bir su tahliye oluğu. Şöyle deliklerden içeriye giriyor. Ve buradaki sular da alttan toprağa akarken toprağa zarar vermesin diye taş kanallar yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Ve bu taş kanallardan akan su da aşağıya zarar vermesin diye aşağıda yine bir tahliye sistemi kurulmuş. Yani mükemmelliyetçilik işte budur arkadaşlar. Ve sadece buraya da değil bu arada. Tamamına kurulmuş gördüğünüz gibi. Aşırı rüzgar var. Neredeyse rüzgar bizi uçuracak. Böyle bir rüzgar. Üzerimden de görüyorsunuz zaten. Sallıyor şu an. Herkes kafasını göstersin. Abideye geldiğinizde neden Mehmetçiğin M'sini andırıyor dediğini şöyle anladım. İlk başta anlamamıştım okuduğumda. Abideyi çaprazdan gördüğünüzde burası M oluyor. Şimdi o gözle tekrar bakın çaprazdan. Boğazdan geçen bir gemi olduğunuzu düşünün ve burayı çaprazdan gördüğünüzü düşünün. Üçüncü ayağı da görmüş oluyorsunuz ve M olmuş oluyor ve çok ince düşünülmüş bir detay. Şehitlik anıtından çıktıktan sonra yolun güzelliğine bakar mısınız? Böyle denize açılıyor. Buradan sahil boyu Seyit Onbaşı anıtına doğru devam ediyoruz. Çok güzel deniz kokuyor ya. Ya her yerde böyle bir deresi, bir şeyi. Dostlar o kadar çok şehitlik var ki burada. Ben de buraya gelmeden önce tabii ki bu kadar olmadığını düşünüyordum. Şehitler abidesini biliyoruz hepimiz az önce gittiğimiz. Ama ne bileyim buradaki Kumkale'yi, karşıdaki Seddülbahir Kalesi'ni, bunları vesaire işte Mehmetçik Feneri'ni ki orada denizaltı müzesi vesaire de var. Az önce söylediğim gibi. Fransız mezarlığı var. Ya her yer zaten burası tarihi alan biliyorsunuz. Her yer kahverengi tabela. Her yer. Yani merak ettiğiniz bir yer varsa illaki biz gitmedik diye ya burası güzel değildir diye düşünmeyin. Ya biz bir gün içinde güzel bir rota yapmaya çalışıyoruz. O yüzden böyle gezdik. Ama çoğunu merak ediyoruz bu arada ve Conkbayır tarafında araya ormana bir sürü yeni yol açılmış. Belli yani böyle kepçeyle cisibiyle yeni yollar açılmış. İşte şu cephesi, bu şehitliği, şu şehitliği sürekli yeni tabelalar konmuş. Oralar genişletiliyor gördüğüm kadarıyla. Yani sizin geldiğinizde büyük ihtimal oralar da açılmış olacak. Merak ettiğiniz yerler varsa detaylı araştırıp burayı 2 gün ayırabilirsiniz ve hepsini gezebilirsiniz. Ormanın içinde de çok güzel yürüyüş yolları vardı bu arada. Elif Ahsen de yoruldu uyuyor. Uyudu. İşte yoruldu. Evet yoruldu. Koştu her yere koştu. Oraya koşuyor, buraya koşuyor. Artık zapt edemiyoruz arkadaşlar. Siz maşallah çocukla iyi geziyorsunuz falan yazıyorsunuz sosyal medyada ama
İnanın bizim için kolay değil. Bazen tükeniyoruz. Böyle oluyor. Elif Asem bizi çok hırpalıyor bazen. Ama çocuk enerjisini atmak için bazen ben akşamları biraz oyun oynuyorum onunla. Çok seviyor benimle oyun oynamayı akşam uyumadan önce. Sonra biz hadi uyuyalım diyoruz tabii çünkü bizim pilimiz bittiği için gün boyu gezdiğimizden dolayı. O da uyumak istemiyor ve devam ediyor oynamaya. Biz artık böyle oyun oynuyoruz Elif Asen'le. Umarım bir an önce toparlar. Şu an bir geçiş dönemindeyiz. 2 yaş civarına yaklaştık. 2 yaş sendromumuz var. İnatlıklar başladı vesaire. Ama tabii ki kızımızı seviyoruz her şeye rağmen. Canım kızım benim. İyi ki varsın bebeğim. Şimdi Seyit Onbaşı anıtına doğru devam ediyoruz. Orada da birkaç noktamız var. 3-4 tane noktamız var. Ama saatimiz de akşam 5'e doğru geliyor. Biz gezerken akşam 5 oldu. Biz Kireçtepe'deki siperlerde çok başım ağrıdı rüzgardan dolayı. 1 saat kadar uyudum. Sonra eşimle beraber bir yemek yedik. Biz orada yaklaşık bir 2 saate yakın vakit geçirdik. Bunu göz ardı etmeyin. Yoksa biz Gelibolu feribotunun olduğu bölümden sabah saat 8 çeyrek gibi falan hareket ettik. 2 saat düşebilirsiniz bu alandan. İnanılmaz ya. Ona göre eğer biz yetiştiremezsek zaten size ilerleyen dakikalarda bunun bilgisini vereceğim. Hatta şimdiden de söyleyeyim. Biz bugün buraları gezdik ama bunda 2 saat rotar var. Öyle düşünün yani. Şimdi tekrardan o güzelim yollara düştük. Şöyle. Tekrardan bu güzelim yollardan zeytin bahçelerinin arasından yaklaşık 26 dakika gösteriyor buradan. Seyit Onbaşı Anıtı'na doğru devam ediyoruz. Yol üzeri Şahindere Şehitliği gibi bir sürü şehitlik var arkadaşlar. Dediğim gibi biz sadece merak ettiklerimizi ve zaman yetiştirebildiklerimizi geziyoruz. Az önce de söylediğim gibi siz bunlara da uğrayabilirsiniz. Şöyle çok güzel bir sahil yoluna çıktık arkadaşlar. Sağ tarafımız hemen deniz. Burası biraz Karadeniz'i andırıyor. Şöyle oradan alışığız bu yollara, baksanıza şöyle. Burada çok güzel bir yol var. Hemen sağı deniz, böyle deniz manzaralarını izleyerek yola devam ediyor biliyorsunuz. Aşağıda Çanakkale'nin hırçın dalgaları. Böyle cepler de var mola verebileceğiniz yollarda. Burada durup biraz deniz havası alabilirsiniz. Şöyle deniz seviyesine iniyorsunuz en son. Denizle beraber gitmeye başlıyorsunuz. Hemen feribotla biz Eceabat Çanakkale feribotuna bineceğiz birazdan. Gezimizi tamamladıktan sonra Gelibolu tarafından 15-20 dakika civarı sürüyormuş tekne. Tabii in bin biraz süreç uzayacak, araçlar için in bin süreci var. Sonrasında karşıya hemen karşımız Karşı Çanakkale merkez. Hemen karşıya geçeceğiz ve yarın da inşallah siz diğer bölümde izleyeceksiniz. Çanakkale merkezde oradaki rotalarımızı gezeceğiz inşallah. Evet, Gelibolu bayağı yakınmış Çanakkale'ye. Yani buradan net gözüküyor her yer. Arada çok beklediğim kadar geniş mesafe yok. Cahilliğimi mazur görün. İlk defa geldiğim için bunları söylüyorum size. Ya onu mu bilmiyordunuz demeyin. Bu arada havuzlar şehitliği falan, yani yol kenarı her yer şehitlik arkadaşlar. Her yer şehitlik. Tekneler geçiyor. Çok güzel manevi bir yolculuktu bugün bizim için. Merak ettiğim ve merak duyduğum güzel bir yer. Merak ettiğim bir yerdi Gelibolu. Yol boyu ilerleyerek Seyit Onbaşı'nın olduğu alana geldik. Burası Seyit Onbaşı Anıtı. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve Kilitbahir'e geldik. Şimdi Seyit Onbaşı Anıtı'na geldik. Seyit Onbaşı tüm Türk vatandaşlarının bence tarihi konusunda bilmesi gereken bir kişi. Aynı zamanda
yüce gönüllü bir Mehmetçiğimiz. Çanakkale Savaşı'na Kilitbayır'da damga vuran isimlerden bir tanesi de Seyit Onbaşı'ydı. Hemen şu arkamda gördüğünüz denizden ileriye doğru düşman gemileri geçerken Seyit Onbaşı Mecidiye Bataryası'nda görevliydi. HMS Ocean gemisi karşıdaki kırmızı gemi gibi buradan geçmekteydi. 215 kilogramlık topu tek başına kaldırarak namluya veriyor ve geminin kıç kısmında bulunan hareketi sağlayan dümen kısmına büyük zarar veriyor. Daha önce arkamda gördüğünüz denizde Nusret Mayın gemisinin döşediği eski mayınlara da Ocean gemisi çarpıyor ve çok daha büyük bir hasara uğruyor. Hem Seyit Onbaşı'nın attığı top yüzünden dümeni arızalandığı için boğazda sürüklenmeye başlıyor. Hem de daha önce Nusret Mayın gemisinin döktüğü eski mayınlardan bir tanesine çarparak çok daha büyük bir hasara sebep oluyor ve batmasına sebep oluyor. Seyit Onbaşı hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde kendisine özel davranılmasına izin vermemiş. Askerlik sonrası kendi köyüne dönüyor Seyit Onbaşı. Hikayesi biraz yürek burkuyor. Döndüğünde buradan Çanakkale'den köyüne kadar yürüyerek gidiyor günlerce. Döndüğünde yaklaşık 9 yıl civarı bir süre geçtiği için, tanınmaz da bir halde olduğu için köyüne girdiğinde kimse onu tanımıyor haliyle. Evine varıyor ve aklına şu geliyor: acaba eşim başka biriyle evlendi mi? Önce uzaktan evini izliyor. Önce bir iki gün evini izliyor. Gelen var mı diye. Bakıyor ki eve giren herhangi bir erkek yok. Sonrasında avludaki yaşlı kadının yanına yaklaşıyor. Ve Seyit Onbaşı diye biri var, bilir misiniz diyor, soruyor. Oradakiler de savaşa gitti ve ondan sonra haber alamadık diyorlar. Sonrasında kendini tanıtıyor ve ailesi hem buruk bir üzüntü hem de mutluluk içinde Seyit Onbaşı'ya hoş geldin diyorlar. Kızı ilk gördüğünde korkmuş Seyit Onbaşı'yı. Seyit Onbaşı yaklaşık 16 yıl daha köyünde kömür ve odun işleri yaparak geçimini sağlamış ve 50 küsur yaşında hayatına veda etmiş. Böyle kahraman yiğitlerimiz var ülkemizde. Rabbim onların sayısını arttırsın inşallah. Mecidiye Bataryası'nın topçusu Seyit Onbaşı. Şimdi sıradaki durağımıza geçiyoruz. Seyit Onbaşı'ya fotoğraf çekilmek için, bu olayı hepimiz biliyoruz bence, tekrardan aynı topu kaldırmasını istiyorlar. Diyorlar topu kaldır, bir fotoğrafını çekelim ve gazetelerde yayınlayalım. Tabi Seyit Onbaşı topu tekrar kaldıramıyor. Topun maketiyle tarihte bilinen o fotoğraf çekiliyor. İşte bu da iman gücü. Bence iman gücü nedir diye sorulursa bence bu olay örnek gösterilebilir. Seyit Onbaşı Ocean zırhlısını vurduktan sonra ve gemi battıktan sonra Türk Mehmetçikleri arasında çok büyük bir zafer hissi doğuyor ve bu taarruzda ve geri çekilmede çok büyük önem arz ediyor. Tarihimizdeki yeri Seyit Onbaşı'nın çok büyük. Eğer belki de o gün o gemiyi vurmasaydı şu an çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Yol üstünde ilerlerken namazgah tabyalarına geliyorsunuz. Hemen şöyle karavanı bıraktık. Arkamda gördüğünüz gibi. Hemen şu arkada da Kilitbayır Kalesi, yuvarlak kısım Kilitbayır Kalesi'nin başlangıç noktası. Burada tabyalar ve eski sanırım bataryalar, depolar şu arkada gördüğünüz gibi mevcut. Çok güzel korunmuş. Bunu sevdim. Yukarıda da çok güzel bir manzara terası var. Bu arada gelirseniz uğrayabilirsiniz. Burada buranın maketi de yapılmış. Hemen size onu göstermek istiyorum şöyle. Bakın biz şu an şuradayız. Şuradayız. Tam buranın karşısındayım. Orası, şurası. Büyük olan bölüm. Burada karşıdaki tabyalar şu şekilde. Hemen karşısı deniz. Orası da korunmuş. Çok güzel korunmuş. Burası çok hoşuma gitti. Buradan gittiğinizde Kilitbayır Kalesi'ne uğruyorsunuz. Şurası ve önünde de iskelesi var. Makete de buradan ulaşabilirsiniz. Girişteki tarihi dokular falan o kadar eski ve o kadar güzel ki ahşaplara kadar hepsi orijinal bir şekilde korunmuş. İçeriye girilebilse size içeriği de gösterecektim ama şu an saat 6 civarı olduğu için giriş yasak. Kapatılmış. O yüzden içeriye giremiyorum. Ama
Çok güzel gözüküyor. Kilitbayır Kalesi'ni de gezecektik normalde ama dediğim gibi saat 5'i geçtiği için orayı gezemeyeceğiz. Açıksa çıkmaya çalışırım ama büyük ihtimal giremeyeceğiz. O yüzden ben size şöyle Kilitbayır Kalesi'nin fotoğrafını ekliyorum. Kale bu şekilde arkadaşlar. Aslında çok güzel bir kale. Keşke gezebilseydik ama maalesef gezemedik. Kale tadilattan geçmiş ama sanki o günden hiç hasar almadan kurtulmuş gibi gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Kapıları kapalı. Yukarıya çıkamadık. Şöyle surlarından geçerek ileriye devam ediyoruz. Kilitbayır Kalesi'nin önünde de böyle çok güzel küçük şirin bir tane balıkçı barınağı var. Burası çok güzelmiş. Hemen deniz kenarına da böyle çok güzel bir cami yapmışlar. Gestaş feribotu da zaten buradan kalkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Feribot gidiyor. Gezeceğimiz tüm noktaları bitirdik bence. Ne diyorsun bir tanem? Çoğunu bitirdik yine. Beach'te iyi gezdik. Evet bence de. Bir gününüzü almıyor arkadaşlar. Biraz daha da oyalanabilirmişiz hatta. Biz dediğim gibi 2 saat rötar yaptırdık bilerek hani dinlendik falan. Ona rağmen gezdik. Ama buraya yetişemedik. Kapanmıştı. Hı Kilitbayır hı. Kalesi erken kapanıyor yani. Gestaş burası mı? Kızılay Ağadere Müzesi şurada dur yolcu silüeti var. Evet. O meşhur Duru Yolcu silüeti hemen şu yukarıda. Bilmeden gelip geçtiğim bu toprak bir devrim battığı yerdir diyor. Arkadaşlar Kilitbayır feribota geldik şimdi. Burayı daha fazla insan kullanıyormuş. Baksanıza teknenin önü normal insan dolu yani vatandaş dolu. Biz öbür taraftan büyük feribotlarla geçmiştik. Normalde Eceabat'tan geçme planımız vardı. Ama dedik Kilitbayır'dan olduğunu da buraya gelince gördüm. Burası daha küçük vapurlar. Şöyle bir fiyat listesi alıp hemen Bayağıdır yola devam edeceğim. önünden geçsem Şuraya gireyim de ben bir fiyat alacağım ya. adamla ezme. Tamam. Bir fiyat alacağım ya. Fiyatı sorayım ona göre gideriz ya da gitmeyiz. Almama gerek yok sen de dursun. Geliyorum ben hemen. Kolay gelsin. Sağ olun. Karavanla girebiliyor muyum? Evet, girebilirsiniz. Orada bekleyin. Araçlar geldikçe gelirsiniz. Tamamdır. Fiyat ne kadar? 835. 835. Kaç dakika sürüyor ortalama? 10. Tamamdır. Eyvallah. Geldiğimizde ödüyoruz buraya fiyatı. Kart geçiyor. Geçerli. Tamamdır. Fiyat 835 TL. Diğeriyle hemen hemen aynı. Sadece dediğim gibi buradaki feribotlar biraz daha küçük ve insan taşımacılığı daha yoğun. Ya burada bu kadar Evet sanırım. Çok yakın. 15 dakika sürüyormuş karşısı. Zaten baksana. Kilitbayır en dar noktalardan bir tanesiymiş. Karşıya baksana. Çok yakın. Çanakkale merkez. şey de otobüs fiyatıyla aynı galiba. Evet. 845 öbür taraftı. Lapseki ile Gelibolu feribotu. Burası da 835 TL'ymiş. 10 lira bir fark var. Çok büyük bir fark yok. Şimdi feribotumuzu atlayalım ve karşıya geçelim. Önce feribottaki araçlar iniyor. Sonra şu kırmızı Vosvos gibi biz geçeceğiz. Şimdi şöyle 835 TL'ye ödememizi yaptık. Feribota doğru geçiyoruz. Küçükmüş feribot diğer ikine göre. Kolay gelsin. Sağ ol.
Hemen aradan da Duru Yolcu ve Bayrağın Ucu gözüküyor. Size bunu birazdan Kilitbayır Kalesi ile beraber çekeceğim. Vapurun dolmasını bekliyoruz. Burası Eceabat kadar yoğun değilmiş. Feribot küçük olmasına rağmen hemen dolmadı. Şöyle arkadan gelen yolcuları bekliyorlar. Dolmadan da kalkmıyor sanırım. Karavan kamyonet sınıfında geçiyor. 835 TL bir ücreti var. Hemen karşıya geçeceğiz zaten. İnince şöyle güzel bir yemek yaparız. Acıktık. Sonrasında dinlenmeye geçeceğiz bakalım. Çanakkale gezim, Gelibolu Yarımadası gezimiz çok verimli geçti. Ben hep merak ediyordum dediğim gibi burayı. Merak ettiğim kadar varmış. Biz hızlı gezdik belki yetiştiremeyiz diye ama gayet güzelmiş. Siz daha yavaş, daha eklemeler yaparak gezebilirsiniz. Karavanla gelmekte de çok akıllıca davranmışız. Öğlen o bir saatlik uyku bana o kadar iyi geldi ki anlatamam. Normalde biz bu şekilde yaya olarak gelip buradan gezmek istiyorduk ama burada öyle bir dolmuş vesaire biz hiç görmedik. Çok rezil olurmuşuz. İyi ki öyle bir şeye kalkışmamışız. Onu da aktarayım buradan gelmeyi düşünenlere. Ancak Çanakkale merkez kalkışlı turlarla buraya gelinebilir. Eceabat'ta var mı merkez? Eceabat'ı bilmiyoruz. Biz şu an Kilitbayır için konuşuyorum ben. Eceabat'ta belki turlar vardır ve gezdiriyorlardır. Büyük ihtimalle vardır zaten. Olmaması ayıp böyle bir yer için. Bunu da araştırıp bu şekilde gelebilirsiniz. Eğer tur varsa turla gelmek de tabii ki mantıklı. Şimdi vapurun hareket etmesi için aracın dolmasını bekliyoruz. Vapur doldu. Yolcu girişleri için bekliyoruz. Şimdi Çanakkale tarafına geldik. Çok güzel bir geziydi. Aşağıya karavana geçiyorum. Artık iniş noktasına geldik. Alo. Hemen üstündeyim ya. Ha görüyorum ben aslında. Şimdi Çanakkale merkeze geldik. Burada konumunu tam tarif edemeyebilirim. Adliye tabelasından devam ettiğimizde solda sahil yoluyla arasında bir sokak var. Böyle ücretsiz bir otopark var büyük. Tur otobüsleri falan da duruyor. Buradayız. Gece burada konaklayacağız. Yarın sabah sahili gezeceğiz. Dostlar dediğim gibi biz şimdi karavana geldik. Biraz dinleneceğiz. Hareketli bir gündü bizim için ve aşırı rüzgarlı, bu yüzden biraz çarpıldık ailecek. En azından Elif Ahsen'e dikkat ettik. Elif Ahsen biraz iyi yani bize göre. Bir 4 saattir falan da aralıksız uyuyor. Gün içinde çok yoruldu. Hiç duracağı yok. Biz yarın Çanakkale merkezden, yani size sonraki bölümden Önce merhaba diyeceğiz. Biz biraz dinlenelim. Bu bölümden bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Yorumlar kısmına fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın ve dediğim gibi kanalımıza abone olarak ücretsiz bir şekilde ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bu inanın bizim için sandığınızdan çok çok daha değerli. Arkamızda sizin gibi bir güç olduğunu bize gösteriyor abone sayımız. Bizim için manevi bir yolculuk dediğim gibi bugün. Gelecek bölümden Çanakkale merkezden görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi davranın. Tam yap onu. Bunu da yap. Bunu da ye, bunu da.